Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Selamün aleyküm değerli dostlarım. Bugünden itibaren videolarımda küçük bir değişiklik yapıyorum. Artık sizlerin vaktini fazla almamak için en önemli bilgileri hemen başta vereceğim. Yani ilk birkaç dakika içinde haberin bütün önemli noktalarını tak 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 öğreneceksiniz. Ardından da konunun detaylarını, nedenlerini ve arka planını konuşacağız. Şimdi Almanya'da gelen ve özellikle burada yaşayan gurbetçilerimizi ilgilendiren önemli bir gelişmeye bakalım. Çünkü Almanya'da nafaka ödemeyen kişiler için çok ciddi bir yaptırım gündeme geldi. Almanya'da son günlerde siyasette ve medyada çok konuşulan bir konu var. Boşanma sonrası çocuk için ödenmesi gereken nafaka borçları. Biliyorsunuz Almanya'da bir kişi boşandıktan sonra çocuk varsa mahkeme tarafından belirlenen nafaka ödemesini yapmak zorunda. Ancak birçok durumda bu nafaka maalesef ödenmiyor. Böyle olunca devlet devreye giriyor ve çocuk mağdur olmasın diye nafaka avansı ödüyor. Bu sistem Almanca'da Unterhaltsvorschuss olarak biliniyor. Ama problem şu. Devlet bu parayı ödüyor fakat daha sonra nafaka borcu olan kişiden geri almakta maalesef zorlanıyor. Son açıklanan rakamlara göre Almanya devleti sadece bir yıl içinde yaklaşık 3 milyar eurodan fazla nafaka avansı ödemek zorunda kaldı. Ama bu paranın çok büyük kısmı geri tahsil edilemiyor. İşte bu yüzden Almanya'da bazı siyasetçiler çok daha sert bir yaptırım öneriyor. Bu önerilerden biri de şu. Nafaka borcunu ödemeyen kişilerin ehliyetine el konulması. Yani kişi nafaka borcunu ödemezse ehliyeti geçici olarak alınabilecek, araç kullanması yasaklanabilecek. Amaç şu. Nafaka borcu olan kişileri ödeme yapmaya zorlamak. Çünkü Almanya'da yetkililer çocukların mağdur olmasını istemiyor. Burada önemli bir noktayı da söyleyelim. Bu konu şu anda yasa tasarrusu veya tartışma aşamasında. Yani henüz kesinleşmiş bir uygulama değil. Ama Almanya'da bu konu ciddi şekilde konuşuluyor ve ilerleyen dönemde yeni bir yasal düzenleme yapılması mümkün görünüyor. Şimdi değerli dostlarım, ben Murat Bozdağ. Biraz özele gireceğim şimdi. Yeni gelen aboneler belki bilmezler, beni çoktan beri takip eden abonelerim bilir. Ben de zamanında eşimden anlaşamadım, ayrıldım. Yani ikimiz de ayrılma yolunu seçtik. Dedik bizim için en iyi yol bu. Ama tabii ki beraber bizim de bir oğlumuz var. Çocuk o zaman daha ufaktı. Ben de nafaka ödeme zorunda kaldım. Ama şimdi ben böyle benim başıma gelseydi, yani şöyle söyleyeyim, nafaka ödemede bazen çok zorlandım. Yüksek bir miktar karar verildi mahkeme tarafından. Bazen çok zorlandım. Ödedim, şükür ödedim, ama şöyle düşünüyorum. Ödeyemezseydim benim ehliyetimi alsalardı, o yüzden. Yani en büyük sıkıntı benim için bu olabilirdi. Benim ehliyetimi alırsan elimden işimi de alıyorsun. Çünkü benim işime ehliyet lazım. Ve şimdi ben Almanya'da ikamet eden vatandaşlarımızı düşünüyorum. Adamın ehliyetini elinden alırsan adam fabrikaya nasıl gidebilecek? Otobüs tren bağlantısı var mı? Bisikletle gidebilir mi? Uzak değil mi? Yani demek istediğim, bu adamın elini kolunu iyice bağlayacaklar. Ehliyetini aldıktan sonra çalışamayacak belki. Belki adam taksi şoförü. O zaman ne olacak? Yani böyle bir kanun çıksa bile tekrar mahkeme kararı olarak karar verilerek ehliyete alınması lazım. Yani oradan herhangi bir Straßenverkehrsamt'ta oturan memur beyin kararından değil, mahkeme dosyayı açması lazım. Filanca beyefendi nafakasını ödeyemiyor. Neden ödeyemiyor? Bu adam kim? Kimin nesi? Bu adam nerede oturuyor? Nerede çalışıyor? Adamın ehliyete ihtiyacı var mı? Benim naçizane düşüncem. Sizler ne düşünüyorsunuz? Tabii ki bana yorumlarda yazın. Bu konu bence çok hassas bir konu.
Ve böyle medyada tartışılıyorsa bu bence fazla uzun sürmez, uygulanır. Uygulanır ve kanunen devreye girer değerli dostlarım. Şimdi burada önemli bir konu var. Almanya'da yaşayan birçok aile boşanma sonrası nafaka konusu ile karşı karşıya kalabiliyor. Ve tabii ödeyemeyenler var, çok var. Maalesef bizim gurbetçilerimizden de var. Ama adamcağızın içini görmüyoruz ki. Elde avuçta kalmadıktan sonra ne ödesin ki? Değerli dostlarım, neden böyle konuşuyorum? Ne erkek tarafındanım ne hanımefendiler tarafındanım, başımdan geçtiği için inanın bana. Çok zor günler ben de geçirdim, ödedim. Kuruşuna kadar şükür. Oğlumuz büyüdü, şu anda 23 yaşında, kendi parasını kendisi kazanıyor. Her şey yolunda ama buraya gelene kadar Murat Bozdağ'ın gerçekten bu nafaka konusunda bayağı çektim ama şükür ödeyebildim. Oradan kısıtladım, buradan kısıtladım, ödedim. Almanya'da çocukların hakkı gerçekten çok ciddi şekilde korunuyor. Bu nedenle devlet çocuk mağdur olmasın diye önce parayı ödüyor ama sonra bu parayı mutlaka geri almak istiyor. Değerli dostlarım, aynısı İsviçre'de. Ödeyemedin mi? Burada belediye sosyal amt devreye giriyor. Senin için ödüyorlar. Ama azıcık kendini toparladın mı, isterse ayda 50 frank olsun, 100 frank olsun, sen bunu sosyal amtta geri ödemeye başlıyorsun. İsterse 30 sene sürsün, parayı geri alırlar. Alabildikleri kadar alırlar. Almanya'da aynıdır. İşte bu yüzden zaman zaman böyle yeni yaptırım önerileri ortaya çıkıyor. Tabii bu konu Almanya'da tartışmalı bir konu ve bana kalırsa daha çok tartışılacak. Bazı kişiler diyor ki çocuğun hakkı varsa bu mutlaka ödenmeli. Anne bu parayı alamadı mı çocuğuna nasıl baksın ki? Nasıl ona yiyecek içecek alsın ki? Bazı kişiler ise şöyle düşünüyor. Bazı insanlar bazı insanlar gerçekten maddi olarak zor durumda olabilir. Ben olduğuna inanıyorum. Kolay değil. Ama devletin bakış açısı şu, çocukların hakkı korunmalı. Bu nedenle nafaka ödemeyen kişiler için daha sert yaptırımlar gündeme geliyor. Şimdi bu konunun ilerleyen dönemde nasıl gelişeceğini hep birlikte göreceğiz. Eğer Almanya'da bu konuda yeni bir yasa çıkarsa sizleri yine burada hemen bilgilendireceğim. Değerli dostlarım şunu da söyleyeyim. Tabii ki adam nafakayı ödemiyorsa, cumartesi pazarda BMW, Mercedes, Audi ile geziyorsa, hayatını yaşıyorsa o zaman konu değişir. O zaman konu değişir. O adamdan onu çatır çatır alacaksın. Eğer Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimizi ilgilendiren bu tür haberleri takip etmek istiyorsanız, bakın ara sıra özele de giriyorum ha. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın değerli dostlarım. Çünkü Avrupa'daki önemli gelişmeleri burada sizlerle paylaşmaya ben devam edeceğim. Her gün saat 3-3.30'da kalkıp en son haberleri hazırlayıp size ekrana veriyorum. Değerli dostlarım, sağlıcakla kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.